Mutlak yokluktan sadır olan mutlak varlığın bir merkezi var. Bu merkez ilahi idare tek süper güç boyutu olarak biliniyor. Bu süper güç boyutunu diğer süper güç boyutlarından ayıran özellik nedir? Kendisinin mutlak idareci fonksiyonu sahip olmasıydı. Karyamantas Onya, tanrısal özlerin bulunduğu boyut. Dinler döneminde lahut alim olarak da geçiyor. Biz ruhsal öğretilerde ise keza yine burası için Atlantalılar diye geçiyor. Atlanta yaşam boyutu diye geçiyor. Buradaki özler, tanrısal özler her birimizin asil kaynağı. Her birimiz aslında onlardan sadır olmuş durumdayız. Ve buradaki özellikler şu, her bir tanrısal özün kendine has, haslet, değer ve keyfiyeti var. Zira kendileri ilk kadim dönemlerden beri varoluşlarını gerçekleştirdiklerinde her biri kendi doğasına uygun hasletlere sahip. Ve bu hasletlerin keyfiyetlere dönüşmesi, keyfiyetlerin cevapları doğrultusunda da değerlerin sergilenmesi söz konusu olma bazında. Keyfiyetler, tanrısal özlere veya makro kıymetteki bilinçlere veya bizlere ne kazandırıyor? Nitelik kazandırıyor. Neye göre nitelik? Bir isim bazında vurgulanışları var, bir de sıfat, fiil bazında vurgulanışları var. Bir tanımlama yaparken insanlar için şunu kullanıyoruz, örnekseme olsun diye ifade ediyorum. Ayşe Hanım çok adil bir kadındır denir. Veya Ayşe Hanım çok böyle Rahman, anaç bir karaktere sahiptir deriz. Bunlar Ayşe Hanım'ın niteliği, ona has özellikler. Ama Ayşe Hanım'a kalkıp da sen adil misin demeyiz. Ve ona adil diye hitap etmeyiz. Çünkü onun bir de kendine has kullandığı formun bir ifadelenişi var, Ayşe. Keyfiyet ise o aksoyrağının kendine has olan 99 rağ keyfiyetler, 99 isim olarak da geçiyor biliyorsunuz. Onların sonsuz sınırsız manalarını ifade ediyor keyfiyet. Sadece 99'a sınırlamıyoruz. Kıstas olarak baktığımızda 99 adet ama bunu frekans olarak sergilemeye çalıştığımızda sonsuz sınırsız alternatiflerle sergileyebiliyoruz. Bunların kendi aralarında da dizilişleri var. Nerede? Tanrısal özlerin her birini kullanmış olduğu kompütürlerde. Evet, bir de tanrısal özlerin yetenekleri var dedik, hasletleri var. Hasletler, yetenekler, beceriler. Yani devreye sokabilecekleri yetenekleri. Her varlık kendine özel tecellileri göstermekle yükümlü. Bazıları, mesela biz mühendis olabiliriz, bazılarımız doktor olabiliriz, bazılarımız işte öğretmen olabilir ama herkes aynı mesleği yapamaz. Çünkü aynı yetkinlikte, yeteneklere sahip de değildir. Aynı tanrısal özler de farklı yeteneklere sahip, farklı özelliklere sahip potansiyellerden oluşmakta. Ve tabii ki onların her birinin kendine ait de değerleri var. Bu değerleri aşmamız gerekiyorsa öncelikle diyoruz ki bilgi, güç ve cevher. Bilgi nedir? Tanrısal özün kendi varlığıyla alakalı tüm bilginin ihtivasıdır. Programıdır. Güç, kendisinin bu bilgiyi işlemekte kullanacağı potansiyel enerjisidir. Yakıt olarak kullanacak bunu diyelim. Cevher ise yine her bir tanrısal özün kendine has bir kotası var, bir hazinesi var. O hazinede kendisine ait madde veya enerjik anlamdaki partikülleri kullanarak bir formsal kalıp oluşturma durumu var. Buna da cevher diyoruz. Şimdi bunların her boyutta farklı farklı sergilenmesi söz konusu. Ateş karakterli olabiliyor, ışık karakterli olabiliyor, ses karakterli olabiliyor. Bunların boyutları farklı farklı olmasının nedeni farklı şekilselliklerde varlıksal oluşların tezahüratlarının olmasını arzu edilmesinden. Kim arzu ediyor? Aksoyra. Ne zaman arzu etmiş bunu? Ezelden beri. Yani kendinden kendine o ilk devren geldiği, yaşadığı andan itibaren aslında bu arzuyla kendisinin olma halini ve yaratı halini farklı frekans ve dalga boylarında görmeyi tasarlamış. Şimdi bir de genlerden bahsettik. Bu kadar cümlenin aslında ulaşacağı nokta gen. Aksoy Rahmoto bilgelik öğretisinde birçok genden bahsediyoruz. Bilinç geni diyoruz, madde geni diyoruz, enerjik gen diyoruz, kristal gen diyoruz. Bunlar çoğu zaman bu öğretide eğitim gören canlılar tarafından anlaşılmakta zorlanıyor. Burada basit ve çok temel bir şekilde açıklamayı istiyorum. Bilinç geni. Bilinç geni
temel anlamda tanrısal özlere ait makro ve mikro kıstastaki bilinçlerdir. Yani tanrısal özler süper makro kıstaysa onun evladı bilinçleri makro, evladı bilinçlerin evladı da mikro kıstastadır. Ve makro ve mikro kıstastaki bilinçlere ne diyoruz? Bilinç geni. Neden? Çünkü tanrısal özden kaynaklanmış bir potansiyel olduğu için ona bilinç geni ifadesi kullanıyoruz. Kristal gen nedir? Kristal gen yine nasıl bizler bir form kullanıyorsak ve bu formun içerisinde bir enerjik form varsa aynı tanrısal özler de bir form kullanıyor. Bu tanrısal formların içerisinde de yine bizlerin yapısına benzer, insan robotik kalıba benzer yapısallıklar var. Yani orada da kompütür var demiştik, orada da hücreler var demiştik, orada da yine hücrenin çekirdeklerinde de DNA'msı yapılar var dedik. Kana benzeyen, damar yollarına benzeyen, sinir sistemlerine benzeyen yapılar var dedik ve bunların farklı karşılıkları aksiyonel motor bilgelik öğretisinde mevcut. Ve evet, burada o genlere yani hücrelerin çekirdeklerinde yer alan genlere de kristal gen diyoruz. Aynı zamanda kristal genlere enerjitik gen de diyebiliriz. Çünkü maddesinin karakterini fiziki değil, fizik ötesi. Fizik ötesi olan her şey biz ne diyorduk? Enerjetik. Yapısallık bazında, maddenin yapısı bazında baktığımızda birisi diğerine göre daha ince latif partiküllerden oluştuğu için ona enerjetik diyorduk. Evet, enerjik genimiz de böyle. Enerjik gen aynı zamanda makro kıymetteki bilinçlerin de kullandığını söylemiştik, varlıklarında yer aldığını söylüyoruz. Nasıl? Tanrısal özün evladı bilinç potansiyelleri kimlerdi? Makrolardı. Bu makrolardan kastımız neydi? Santifer diyorduk, Dorchet diyorduk ve Kalman diyorduk. Bu varlıkların da yine kullanmış oldukları ne var? Bir enerjik kalıp var. Bu enerjik kalıpta da yine bir enerjik kompütür var. Bu kompütürün içerisinde hücreler, hücrelerin içerisinde çekirdekler, çekirdeklerin içerisinde yine bizim kullandığımız madde genlerine karşılık gelen enerjik genler var. Buradaki anlamı da böyle. Madde geni. Peki nedir? Çekirdek dünyada görev icraat fonksiyon vurgulayan her bir deneyimci özün evladı bilinç potansiyellerinin kullandığı kalıp maddi kalıp. Bu maddi kalıbı oluşturan ne var? Bir de biyokompütür var, organlar var, omurlar var. Her birinde hücreye yer alıyor ve bu hücrelerin içerisinde de genler var. Bu genlerde biz madde genleri ne diyorduk? DNA ve RNA. Karşılığı da bu. Madde genlerin karşılığı da bu. Her birinde bir var olma amacı var. DNA bir şeyin iz düşümü olarak düşünebilirsiniz. Neyin iz düşümü? Tanrısal özlerin kullandığı o kristal genlerin iz düşümü. Katman katman indirilmiş. Ve biz bunların genetik uzay bölgelerine programlama yapıyoruz. Şimdi konuyu biraz daha derinleştirebiliriz belki. Çekirdek dünyada kullanılan madde geni yani DNA'nın yapısında biz ne diyorduk? Tanrısal özlerin evladı bilinç potansiyelleri tarafından bilgi ve güç derç ediliyor. Neye? Porlara. Peki nerede? DNA'nın genetik uzay bölgelerine. Bu genetik uzay bölgelerindeki programlar kime ait olmuş oldu? Tanrısal özlere ait oldu. Tanrısal özlere ait bilgi ve gücü orada barındırdığımızı ifade ediyoruz ve bu şekilde zaten tanrısallık veçesi kazandırıyoruz neye? Hücreye. Bunu ilerleyen derslerimizde tekrar detaylı bir şekilde gireceğiz. Sıra geldi tanrısal özlerin kullandığı kompütürlere veya onun evladı bilinçlerinin yani deneyim uydularının kullandığı kompütürlere gelelim. İkisi de kompütür kullanıyor dedik. İkisi de enerji kompütür kullanıyor dedik. İkisinde de hücreler var dedik. İkisinin hücrelerin çekirdeklerinde DNA'nın yapısına benzeyen kristal genler var dedik. Enerjik genler var dedik. O genlerin de bir uzay boşluğu olmalı. O uzay boşluğunda da bilgi olmalı, güç olmalı. Değil mi? Hep bir programlama olmalı. Bu programlama nedir? İşte tanrısal öze ait bilgi, ilk kaynaktan gelen bilgi ve güç burada yer alıyor. Başka bir yerde yer almıyor. Yani tanrısal formlarda kullanılan biyokompütürlerde tanrısal öze ait tüm bilgi ihtiva ediliyor. Ve bu şekilde onlar kademe kademe parçalara ayrılıyor, frekansları düşürüyor, transforma ediliyor. Diğer boyutlarda işlenebilir hale geliyor diyoruz.
Gelelim bizlerin çekirdek dünyadaki varlıklarına tekrar. Dedik ki bizler çekirdek dünyada deneyimlerimizi, evrimlerimizi, görevlerimizi yapabilmemiz için DNA aktif kodların açılımları şart. Programa tabi tutulmuş bir potansiyel bu. Belli bir şifresi var, standarda bağlanmış. Bunların açılmasıyla, kodların açılmasıyla insani kişiliğin üzerine göksel kişiliği oluşturabiliyoruz. Peki bu göksel kişiliğin oluşturulması sırasında da biz DNA'nın hangi karakterdeki yapısını kullanıyoruz? En başta söylediğim gibi yine enerjistik tarafa denk gelecek beta karakterli veya omega karakterli porları kullanıyoruz. O halde bir tanrısal öz kendisine ait olan haslet, değer ve keyfiyetleri çekirdek dünyada sergilemek isterse bunu nasıl sergileyecek? İnsani robotik kalıptaki en uzmanlaştırılmış, yetkilendirilmiş ve daha bir üst modelin olması, tasarlanmış olmasına rağmen şu an ortaya çıkmamış olan potansiyelden bahsediyorum. Ne o? İnsan beyni. İnsan beyni sayesinde ancak bunu yapıyor. Ve insan beyninde, sadece insan beyni demek de kısıtlı kalıyor aslında. İnsan beyninde yer alan çekirdeklerdeki o DNA'lardan kaynaklanıyor. Başka bir şey yok. DNA'sal yapı bir ortaya çıkmasaydı, yani madde gene ortaya çıkmasaydı aslında şu ana kadar bahsetmiş olduğumuz hiçbir şeyin de ortaya çıkacağını göremezdik, söyleyemezdik. Aksoyramotu bilgilik öğretisinde insan beyni, DNA bizim konularımızın temel unsurlarıdır. Bu konuları doğru şekilde oturtturduğumuz vakit insan kendi formsal yapısını tanıdığı vakit diğer göksel bilgileri çok daha rahat oturtabilirsiniz. Bakınız, yine bu DNA aktif platformunda bir koordinat var. Her bir genin başlangıç ve bitiş noktası olarak ifadelendiriyoruz. Burada da Scart Polaryalar var. Scart Polarya neydi? Yıldız kutuplarıydı. Burası DNA aktif platformların kontrolleyiciliğini yapan bir koordinat. Bu koordinatlardaki, Scart Polaryalardaki enerjinin değeriyle aslında o genetik uzay bölgeleri aktif hale geliyor. Yani duyargan hale geliyor. Duyargan hale getirilmemiş hiçbir kodun da açılması söz konusu değildir. Ve temel olarak kavramlardan bahsettiğimizde biz mikrobiyoçip dediğimizde DNA, kutupsal duyargan robotik devre ünitesi dediğimizde de ne anlaşılmalı? Genetik uzay bölgelerindeki porlar anlaşılmalı. Teknolojik termolojik sistem kayıtlarında bu ve buna benzer birçok kavramlarla karşılaşacaksınız Aksoyramotu bilgelik öğretisinde. Bunu da kademe olarak da sizlere vermeye gayet göstereceğiz. Şimdilik dersimiz bu kadar.